Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz o muazzam düzen, milyarlarca yıldır tek bir hata yapmadan işleyen hassas bir mekanizmanın yansımasıdır. Bu düzeni anlamak insanı derin bir hayrete sevk eder. Güneş sistemimiz 8 gezegen, yüzlerce uydu, milyonlarca küçük gök cismi ve bunları bir arada tutan sonsuz bir denge ile doludur. Bu denge tesadüfen oluşamaz. Her detay bilerek ve eksiksiz düzenlenmiştir. Peki ya bu dengeden en küçük bir sapma olsaydı ne olurdu? Dünyanın yörüngesi birkaç yüz kilometre ötede olsaydı bugün burada hayat var mı olurdu? Bu sorunun cevabı sizi şaşırtacak. Güneş sistemini bir saat mekanizması gibi düşünün. Her dişli tam yerinde, tam hızda ve tam açıda döner. Allah bu saat mekanizmasını o kadar hassas bir şekilde var etmiştir ki herhangi bir parçanın sapması tüm sistemi çökertirdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur: Güneş de kendi yörüngesinde yüzmektedir. İşte bu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Enbiya suresi bize binlerce yıl önce bu gerçeği haber verdi. Bugün bilim insanları bu dengeyi ince ayar olarak tanımlamaktadır. Evrenin temel sabitleri o kadar hassas ayarlanmıştır ki herhangi birinde milyarda bir sapma hayatın oluşmasını tamamen engellerdi. Astrofizikçi Martin Rees, Just Six Numbers adlı eserinde evrenin yalnızca 6 sayıyla tanımlandığını ve bu sayıların sıfıra yakın farklılıklarla hayatı imkansız kılacağını ortaya koymuştur. Bu bulgular Allah'ın kudretinin bilimsel yansımasıdır. Bu videoda Güneş sisteminin 8 gezegenini, Güneş'i, Ay'ı ve aralarındaki hassas dengeleri tek tek inceleyeceğiz. Her adımda Allah'ın yarattığı bu muazzam sistemin sırlarını keşfedeceksiniz. Her şeyin merkezinde Güneş durur. Güneş sistemindeki toplam kütlenin %99'undan fazlasını tek başına oluşturan bu dev yıldız, gezegenleri yerçekimiyle sabit yörüngelerde tutar. Güneşin kütlesi tam da olması gereken değerdedir. Daha büyük olsaydı gezegenleri yakardı. Daha küçük olsaydı gezegenler donardı. Allah bu dengeyi sonsuz ilmiyle belirlemiştir. Güneşin enerji üretimi milyarlarca yıldır sabit tutulmaktadır. Bu istikrar olmasaydı dünya üzerindeki iklim döngüleri çöker ve hayat son bulurdu. Bu dengenin sürdürülmesi Allah'ın müdahalesinin açık bir göstergesidir. Güneşin dünyaya olan mesafesi astronomide gölgeli bölge olarak tanımlanır. Bu bölgede suyun hem sıvı hem gaz hem de katı halde bulunabilmesi hayat için vazgeçilmez bir koşuldur. Güneşin döngüsel aktivitesi yani güneş lekeleri ve güneş fırtınaları dünyanın manyetik kalkanı ile birlikte çalışarak yaşam alanını korur. Bu iki sistemin birbirini tamamlaması tesadüf değildir. Her gün güneşten yayılan enerji dünyaya ulaşmadan önce atmosfer tarafından süzülür. Ultraviyole ışınları ozon tabakası tarafından tutulur ve yüzeye yalnızca yaşamı destekleyen ışık ulaşır. Güneş olmadan dünya -230 derece civarında bir donmuş kaya parçasına dönüşürdü. Allah tam gereken mesafeye, tam gereken enerjiyle yanan bir yıldız yerleştirerek hayatın kapısını aralamıştır. Güneşin kimyasal bileşimi de hassas biçimde tasarlanmıştır. %74 hidrojen ve %25 helyum içeren bu bileşim, hayat için gerekli ışık spektrumunu mükemmel biçimde üretir. Dünya, Güneş etrafında mükemmel bir elips yörüngede döner. Bu yörüngenin şekli, yani basıklık oranı, mevsimler arasındaki sıcaklık farklarının hayatı tehdit eden boyutlara ulaşmasını engeller. Dünyanın yörüngesi yuvarlığa yakın olmakla birlikte tam bir daire değildir. Yaz ve kış arasındaki mesafe farkı %3 oranındadır. Bu küçük fark mevsimleri dengeli ve yaşanabilir kılar. Eğer dünyanın yörüngesi daha uzun bir elips çizseydi, yazlar yakıcı cehenneme, kışlar dondurucu tufana dönüşürdü. Hiçbir canlı türü bu aşırı koşullara uzun süre dayanamazdı. Dünyanın yörüngesi aynı zamanda diğer gezegenlerin çekim kuvvetleriyle de sürekli etkileşim halindedir. Bu karmaşık etkileşimler sistemi dengesizleştirmek yerine dengede tutar. Bu Allah'ın yarattığı harika bir denge mekanizmasıdır. Dünya yılda yaklaşık 94 milyon kilometre yol alır. Bu devasa mesafeyi 118 bin kilometre saatlik bir hızla kat eder. Bu hız ne biraz artsa ne biraz azalsa yörünge bozulurdu.
Yörünge hızı ile Güneş'in çekim kuvveti mükemmel bir denge içindedir. Yer çekimi Dünya'yı çekeceği zaman ivme arttıkça yörüngeden dışarı fırlatacak merkez kaç kuvveti de artar ve ikisi birbirini nötrler. Bu denge milyarlarca yıldır bozulmamıştır. Bilim insanları Güneş sisteminin yaşına kıyasla bu istikrarın son derece olağan dışı olduğunu kabul eder. Çünkü bu istikrar hesaplanmış, yani Allah tarafından takdir edilmiştir. Güneşe olan mesafemiz %1 artmış olsaydı bile bu aylık ortalama sıcaklığımızın 6 derece düşmesi anlamına gelirdi. Bu değişim büyük bölümlerin bozla kaplanmasına neden olabilirdi. Tersine Güneş'e %1 yakınsaydık, ortalama sıcaklık artışı okyanusların buharlaşmasına ve sera etkisinin kontrolden çıkmasına yol açardı. Venüs bugün tam da bu süreçten geçmiş bir gezegendir. Dünyanın yörüngesi, Venüs ve Mars arasında konumlanan bu dar yaşam bölgesinin tam ortasında yer almaktadır. Bu konum, Allah'ın bilinçli tasarımının en somut kanıtlarından biridir. Dünya, yörünge düzlemine göre 23,5 derece eğik bir eksen etrafında döner. Bu eğim, mevsimler arasındaki geçişi yaratır ve gezegenin her bölgesinin yılın farklı zamanlarında güneş ışığı almasını sağlar. Eğer bu eksen eğimi 0 derece olsaydı, mevsimsiz, donuk ve monoton bir dünya yaşardık. Ekvator bölgeleri sürekli yakıcı sıcaklıklarla, kutuplar ise sürekli karanlık ve soğukla boğuşurdu. Eğer eksen eğimi 90 dereceye yaklaşsaydı, gezegenin bir yarı küresinde 6 aylık gece yaşanır, diğerinde ise 6 aylık gün. Aşırı sıcaklık farkları tüm yaşam formlarını yok ederdi. 23,5 derecelik bu eksen eğimi tesadüfi değildir. Bilim insanları bu açının biyoçeşitliliği maksimize eden, tarım için elverişli iklim döngüleri sağlayan ve ekosistem dengesini koruyan ideal değer olduğunu göstermiştir. Ayın dünya üzerindeki çekim etkisi bu eksen eğimini de sabitleyen önemli bir etkendir. Ay olmasa eksen eğimi milyonlarca yıl içinde rastgele değişir ve iklim felaketleri yaşanırdı. Türlerin değişen mevsimlere adaptasyonu, göçler, hibernasyon, çiçeklenme döngüleri, bunların hepsi eksen eğiminin getirdiği mevsim ritmiyle uyum içinde Allah tarafından tasarlanmıştır. Eksen eğimi aynı zamanda atmosferin ısı dağılımını düzenler. Tropikal bölgelerden kutuplara uzanan büyük hava akımları sayesinde ısı gezegen genelinde dengeli biçimde dağıtılır. Ay, dünyanın tek doğal uydusudur ve boyutu olağan dışı biçimde büyüktür. Güneş sistemindeki diğer gezegen uydu çiftleriyle karşılaştırıldığında Dünya-Ay sistemi benzersiz bir orantıya sahiptir. Ayın kütlesi ve Dünya'ya olan mesafesi, gelgit kuvvetlerini hayat destekleyici düzeyde tutacak şekilde mükemmel biçimde ayarlanmıştır. Daha büyük olsaydı yıkıcı tsunamiler karaları sürekli vururdu. Ayın gelgit etkisi okyanusların sirkülasyonunu sağlar. Bu sirkülasyon olmadan deniz suyu hareketsiz kalır, oksijen dağılımı bozulur ve deniz ekosistemi çöker. Ay gerçekten de dünyanın görünmez bir koruyucusudur. Ayın Güneş'e olan görünür boyutu şaşırtıcı biçimde Güneş'in görünür boyutuna neredeyse eşittir. Bu benzersiz örtüşme tam Güneş tutulmalarını mümkün kılar. Bu tesadüf olamaz. Güneş tutulmaları sayesinde bilim insanları Güneş'in dış atmosferini, yani korona tabakasını inceleme fırsatı bulmuştur. Ayın tam boyuttaki bu örtüşmesi, bilimsel keşifler için Allah'ın sunduğu eşsiz bir penceredir. Ay, aynı zamanda Dünya'ya düşen asteroid ve meteor bombardımanını da azaltır. Yüzeyi derin kraterlerle kaplı olan Ay, milyarlarca yıldır Dünya'ya yönelen tehlikelerin büyük bir kısmını üzerine çekerek hayatı korumuştur. Allah Ay'ı Kur'an'da şöyle anlatır. Güneşi aydınlatıcı, Ay'ı ise ışıl ışıl yapan O'dur. Yalnızca bu ayetten bile Ay'ın yansıtıcı yapısına dair mucizevi bir bilginin aktarıldığı görülmektedir. Ayın yüzeyindeki kratersiz bölgeler, yani Maria denilen koyu lav ovaları, Ayın geçmişte yoğun volkanik aktivite ile geçirdiğini gösterir. Bu aktivite, erken dünya için koruyucu bir kalkan işlevi görmüştür. Ayın Dünya'dan yavaşça uzaklaşmakta olduğu bilinmektedir. Başlangıçta Ay çok daha yakındı. Tüm bu evrim boyunca Dünya'nın yaşam parametreleri kritik sınırlar içinde kalmıştır. Bu Allah'ın titiz planlamasının bir yansımasıdır. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir ve kütlesiyle Güneş sisteminin toplam gezegen kütlesinin 2/3'ünü oluşturur. Bu dev gezegenin varlığı, iç Güneş sistemindeki hayat için kritik öneme sahiptir.
Jüpiter dev bir kozmik kalkan gibi görev yapar. Güçlü yerçekimi, dış güneş sisteminden gelen pek çok asteroidi ve kuyruklu yıldızı Dünya'ya ulaşmadan önce yakalayarak gezegenimizi korur. 1994 yılında Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızı Jüpiter'e çarparak 21 parçada devasa patlamaları tetikledi. Bu patlamaların her biri Dünya üzerine gerçekleşseydi kitlesel yok oluş kaçınılmaz olurdu. Jüpiter olmasaydı iç güneş sistemine düşen asteroid sayısının binlerce kat artacağı hesaplanmıştır. Dünya üzerinde gelişmiş yaşam biçimleri bu sürekli bombardıman ortamında hiçbir zaman ortaya çıkamaz ve gelişemezdi. Jüpiter'in yalnızca konum ve kütlesi değil, Güneş sisteminin kenarındaki konumu da kritik öneme sahiptir. İç gezegenler ile dış bölge arasında mükemmel bir denge noktasında konumlanmıştır. Jüpiter'in manyetik alanı, Güneş sistemindeki en güçlü manyetik alanlardan biridir. Bu alan, yüksek enerjili parçacıkları belirli yörüngelere hapsederek iç gezegenlere zarar vermesini önler. Jüpiter'in 4 büyük uydusu olan Io, Europa, Ganymede ve Kallisto'dan Europa'da sıvı su okyanusu bulunduğu düşünülmektedir. Bu, Allah'ın yarattığı evrenin ne kadar zengin ve çok katmanlı olduğunu gösterir. Jüpiter'in Güneş sistemindeki varlığı bir tesadüf değildir. Bilim insanları Jüpiter'i Güneş sisteminin bekçisi olarak tanımlamaktadır. Bu mükemmel görev dağılımı Allah'ın sonsuz tasarım kudretinin bir delilidir. Satürn, Güneş sisteminin en tanınabilir gezegenidir. Halka sistemi milyonlarca buz ve kaya parçacığından oluşur ve bu halkalar gezegenin ekvatorunda mükemmel bir düzlemde yayılır. Satürn'ün halkaları yalnızca estetik değil, işlevseldir. Titan gibi büyük uyduların etkisiyle şekillenen bu halkalar dışarıdan gelen pek çok küçük cismi dağıtarak iç sistemi korur. Satürn'ün en büyük uydusu Titan, Güneş sistemindeki az sayıda atmosferi olan uydulardan biridir. Titan'ın atmosferi azot ağırlıklı olup metan gölleri içerir. Bu yapı, hayatın farklı biçimlerde var olabileceğini akla getirir. Uranüs ve Neptün ise buz devleri olarak sınıflandırılır. Güneş sisteminin dış sınırlarında bekçilik yapan bu devler, Oort bulutundan gelen cisimler üzerinde düzenleyici bir yerçekimi etkisi uygular. Uranüs'ün 98 derecelik eksen eğimi onu Güneş sisteminin en tuhaf gezegeni yapar. Adeta yuvarlana yuvarlana döner. Bu uç durum, Dünya'nın 23,5 derecelik eğiminin ne kadar ideal olduğunu vurgular. Neptün'ün Triton adlı büyük uydusu, Neptün'ün dönüş yönünün tersine döner. Bu retrograd yörünge, Triton'un dışarıdan yakalanmış bir cisim olduğuna ve sistemin dinamik geçmişini yansıttığına işaret eder. Dış gezegenlerin toplam kütlesi ve konumu, Güneş sisteminin kütle merkezini Güneş içinde ya da çok yakınında tutacak şekilde mükemmel biçimde dengelenmiştir. Bu denge yalnızca hesapla açıklanabilir. Dış gezegenler olmadan Güneş sisteminin uzun vadeli istikrarı matematiksel olarak mümkün olmazdı. Allah bu devleri sonsuz bir planlama ile tam gerektiği yere, tam gerektiği kütlede konumlandırmıştır. Mars, Dünya'nın dış komşusudur. Geçmişte Mars'ın okyanuslar, nehirler ve muhtemelen basit yaşam formlarını barındıracak koşullara sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Mars'ın manyetik alanı milyarlarca yıl önce çöktü. Bu çöküş güneş rüzgarının Mars atmosferini yavaş yavaş uzaya savurmasına neden oldu. Bugün Mars ince atmosferiyle donmuş bir çöle dönmüştür. Dünyanın manyetik alanı ise hala güçlü biçimde faaldir. Bu fark bize manyetik alanın hayat için ne kadar kritik olduğunu gösterir. Dünyanın sıvı demir çekirdeği bu kalkanı yaratmaya devam eder. Venüs ise tam tersi bir aşırılığı temsil eder. Atmosferi %95 karbondioksit içerir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 460 derece santigrat olup kurşunu eritebilecek düzeydedir. Venüs'ün sera etkisi kontrolden çıkmıştır. Güneş'e yalnızca %1 daha yakın olan bu gezegen, Dünya'nın Güneş'e ne kadar hassas bir mesafede durduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyar. Merkür ise Güneş sisteminin en küçük gezegenidir ve hemen hemen hiç atmosferi yoktur. Gündüzleri yüzey sıcaklığı 430 dereceye çıkarken gece -180 dereceye iner. Bu gezegen hayatın ne kadar kırılgan bir denge üzerine kurulu olduğunu gösterir. İç gezegenler olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ın dördü de farklı koşulları temsil eder. Yalnızca Dünya, yaşam için gerekli tüm parametreleri bir arada barındırır. Bu seçilmişlik tesadüf değil, Allah'ın iradesinin tezahürüdür.
Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı, Güneş sisteminin oluşum çağından kalan milyonlarca kaya ve metal parçacığını barındırır. Jüpiter'in çekim etkisi bu cisimlerin birleşerek gezegene dönüşmesini engellemiştir. Asteroid kuşağındaki cisimlerin belirli yörüngelerde kalması, Jüpiter'in güçlü rezonans etkisiyle sağlanır. Bu rezonans, asteroid yoğunluğunu azaltır ve iç gezegenlere yönelik tehditleri en aza indirir. Güneş sisteminin dış sınırındaysa Oort bulutu adı verilen devasa küresel bir kabuk yer alır. Bu bölge trilyonlarca buz ve kaya parçacığı barındırır ve kuyruklu yıldızların kaynağı olduğu düşünülür. Kuyruklu yıldızlar Oort bulutundan iç sisteme doğru yöneldiğinde Jüpiter ve Satürn bunların büyük çoğunluğunu yörüngeden saptırır ya da kendine çeker. Bu devasa koruma mekanizması Dünya'yı sürekli savunur. Bazı kuyruklu yıldızlar bu kalkanı aşarak Dünya'ya ulaşır. Bilim insanları bu kuyruklu yıldızların Dünya'ya su ve organik moleküller getirmiş olabileceğini düşünmektedir. Yani tehditten hayatın kaynağı da çıkabilir. Güneş sisteminin bu karmaşık mimarisi dışarıdan bakıldığında kaotik gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde inanılmaz bir harmoni ortaya çıkar. Her parçanın bir rolü vardır ve her rol mükemmel biçimde yerine getirilir. Kuiper kuşağı ise Neptün ötesinde yer alır ve Plüton gibi cüce gezegenler içerir. Oort bulutu ile birlikte Güneş sisteminin dış kalesi olarak işlev görür ve Güneş sistemini çevresel tehditlerden korur. Yerçekimi Güneş sisteminin omurgasıdır. Kütleleri birbirine bağlayan bu kuvvet doğru güçte olmalıdır. Daha güçlü olsaydı her şey tek bir kütlede çöker. Daha zayıf olsaydı hiçbir şey bir arada tutunamazdı. Fizikçi Paul Dirac, yerçekiminin evrensel sabitinin milyon trilyon kez daha güçlü olması durumunda evrenin birkaç dakika içinde çökeceğini hesaplamıştır. Bu oran Allah'ın belirlediği hassasiyetin boyutunu gösterir. Elektromanyetik kuvvet yerçekiminden katrilyon kat daha güçlüdür. Bu oran atom yapısını, kimyasal bağları ve dolayısıyla DNA'yı ve tüm biyolojik yapıları mümkün kılar. Bu sayıların belirlenmesi bilgece bir işi gerektirir. Işık hızı da hassas biçimde belirlenmiştir. Daha hızlı olsaydı evrenin enerji dengesi bozulur, yıldızlar kararsız yanardı. Daha yavaş olsaydı atom çekirdeği reaksiyonları durur ve yıldızlar sönerdi. Bu fiziksel sabitlerin tümü birbirleriyle bağlantılıdır. Birini değiştirdiğinizde diğerleriyle domino etkisiyle çöker. Bu iç tutarlılık, evrenin tek bir akıldan çıktığının en güçlü kanıtlarından biridir. Bilim insanları bu olağanüstü hassasiyeti tanımlamak için antropik ilke kavramını kullanmaktadır. Bu ilkeye göre evrenin parametreleri bilinçli gözlemcilerin var olmasına izin verecek şekilde belirlenmiştir. İslam alimleri bu gerçeği yüzyıllar önce dile getirmiştir. Evreni inceleyen her bilim insanı ister istesin ister istemesin bir yaratıcının varlığına işaret eden verilerle yüzleşmek zorunda kalır. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: "Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, akıl sahipleri için gerçekten açık deliller vardır." Ali İmran Suresi ayet 190. Dünyayı özel kılan yalnızca konum değildir. Dünya aynı zamanda Güneş sisteminde sıvı suyun yüzeyinde geniş ölçekte bulunduğu tek gezegendir. Su olmadan bildiğimiz hiçbir yaşam biçimi var olamaz. Suyun kendisi de olağan dışı özelliklere sahiptir. Suyun donduğunda yoğunluğunun azalması, yani buz üste çıkması, okyanusların dibinden donmasını önler ve deniz yaşamını koruyan devasa bir yalıtım katmanı oluşturur. Dünyanın atmosferi %78 azot, %21 oksijen ve az miktarda diğer gazlardan oluşur. Bu bileşim solunuma izin verirken yangın riskini de dengede tutar. Bir yüzde fark her şeyi değiştirir. Eğer oksijen yüzdesi 25'e çıksaydı, küçük bir kıvılcım bile büyük bir yangına dönüşürdü. %14'e düşseydi, ateş yakamaz, enerji elde edemezdik. %21, bu oran için mükemmel nokta olup, Allah'ın belirlediği bir hassasiyettir. Dünyanın büyüklüğü de kritik öneme sahiptir. Yeterince büyük olduğu için yerçekimi yoğun bir atmosferi tutabilir. Yeterince küçük olduğu içinse atmosfer giderek kaybolmaz ve gezegenin yüzeyi yaşanabilir kalır. Dünyanın sıvı demir çekirdeği sürekli harekette olduğu için manyetik alan üretir. Bu alan güneş rüzgarının DNA'ya ve diğer biyolojik yapılara zarar verebilecek kozmik ışınımı savuşturur.
Dünyanın tektonik aktivitesi de hayat döngüsü için kritiktir. Karbonun atmosferden yutulup tekrar salınması tektonik hareketlerle düzenlenir. Bu jeolojik döngü olmadan iklim dengesi yüz binlerce yıl içinde bozulurdu. Biyolojik yaşam bu döngüleri mükemmel biçimde tamamlar. Bitkiler karbonu emer, hayvanlar oksijeni kullanır. Ölüler ayrışarak toprağı besler. Bu biyojeokimyasal döngü Allah'ın kurduğu kapalı bir sistemin mucizesidir. Güneş sistemini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde olağan dışı bir tablo ortaya çıkar. Her bileşen bir diğerini tamamlar. Her denge bir başkasını destekler. Bu ağ yapısı tasarım olmaksızın oluşamaz. Astronomi tarihinin en ünlü isimlerinden Sir Fred Hoyle, kör bir kuvvetin bu fizik yasalarını üretmesinin olasılığını uçak enkazının içinde rüzgarın esmesiyle bir Boeing oluşturması kadar düşük bulmuştur. Güneş sistemindeki hassas denge tek başına ele alındığında bile Allah'ın varlığına dair güçlü bir argüman oluşturur. Buna ince ayar argümanı denir ve günümüzün en çok tartışılan bilimsel felsefi tartışmalarından biridir. Peki Güneş sistemi tek mi? Değil. Gözlemlenebilir evren içinde yüz milyarlarca galaksi ve bunların içinde yüz milyarlarca yıldız bulunur. Bu muazzam çokluk Allah'ın yaratma kudretinin sınırsızlığını gösterir. Ancak bilinen tüm bu gezegenler içinde yalnızca dünya kompleks yaşam barındıran bir dünya olarak bilinmektedir. Bu özgünlük, Allah'ın dünyayı ve insanlığı özel kıldığının bilimsel bir yansımasıdır. Kur'an'da Allah şöyle buyurur: "Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık." Hicr Suresi ayet 85. Bu ayet hesabın ve düzenin tesadüf olmadığını binlerce yıl önce ilan etmiştir. Bilim, her yeni keşifte Güneş sisteminin ne kadar mükemmel tasarlandığını doğrulamaktadır. Teleskoplar gelişip hassaslaştıkça bu denge daha da net görülmektedir. Bilim ile iman çatışmaz. Bilim, imanı derinleştirir. Güneşten bir ışık huzmesi dünyaya 8,5 dakikada ulaşır. Bu süre hayat için tam gereken enerjiyi tam gereken sıcaklıkta taşır. 8,5 dakika. Tesadüfün değil, hesabın ürünü. Dünyanın güneş etrafındaki her bir turu, her mevsim geçişi, her gün doğumu ve batımı Allah'ın büyüklüğünü ve yaratma kudretini sessiz sedasız ilan etmektedir. Gözler bakan için bu bir mucizeler koleksiyonudur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güneş sistemindeki her denge noktası bize şunu söyler: evren, kontrolsüz bir tesadüfler yumağı değil, sonsuz ilme sahip bir yaratıcının eseridir. Bunu anlamak için bazen sadece yukarıya bakmak yeter. Bilim yalnızca doğayı keşfetmez, doğayı yaratanı da işaret eder. Güneş sisteminin her köşesi bu gerçeğin bir sayfasıdır. Beyin mühendisi olarak evrenin sırlarını sizinle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.